Evet, merhaba arkadaşlar. Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki The Warning dinleyeceğiz. The Warning'in Dust to Dust ve Dull Knives isimli parçasını dinleyeceğiz. Bunları zaten dinledim. Ayrı ayrı dinledim bu iki şarkıyı ve tepki videolarını çektim arkadaşlar. Ama Pepsi Center'daki bu performansı, ikisinin arka arkaya olduğu performansı görmemi çok istediniz. Açıkçası ben de çok merak ettim. Ve şu an o performansa bakıp bunu değerlendireceğiz. Normalde videoların sonunda bir oynatma listesi ve video ekliyorum. Bütün videoların sonuna. Ama bunda öyle yapmayacağım. Bunda Dust to Dust ve Dull Knives isimli videolarımı ekleyeceğim. İzlemek isterseniz bu video bittikten sonra onlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Ya da kanalı ziyaret edebilirsiniz. Çaylar kahveler hazırsa hadi gelin başlayalım bakalım bu şarkılar bu performanstan neler hissedeceğiz. Harika bir melodi. Ses kalitesi çok iyi bu arada. Harika. Mükemmel yaptı. Geri alıyoruz 10 saniye. Borcum olsun size 10 saniye. Çok keyif alıyorum. Şu an şu şarkıyı dinlediğim için çok keyif alıyorum. Deniye bakın. Bakın. Ve alev. Çok özür dilerim. Burayı geri almam lazım. Mükemmel bir sahne yakaladım. Buradan bir ekran görüntüsü çıkar bana. Çok iyi. Şöyle alalım o. Kusura bakmayın bunun için. Topluluk mesajlarında paylaşırım bu görüntüyü. Hermano. Çok özür dilerim. En sevdiğim bölümlerden bir tanesiydi burası. Neden Hermano gelmedi? La Salvación. Bu performansa özel mi gelmiyor? Evet. Dediğim gibi çok sevdiğim bir bölümdü burası. Ama seyircinin sesini duyuyorum şu an. Sanırım burada kullanmamışlar o sesi. Ama önemli değil. Ben burada o sesi duyuracağım size edit aşamasında videoyu editlerken. Bu da benim eklemem olsun. Olur mu? Biraz geri alalım tekrar başlayalım olur mu? La salvación es algo que se gana. No está en tu mano de
Harika yapıyorlar bu işi ya. Evet, burada Pau'nun dinleyiciyle etkileşime geçtiği muazzam bir ana şahit olduk. Yapılması gereken en doğru etkileşimi yaptı şu an. Bak dikkat edin. Bakın. Pow. Mimikleri çok güzel. Çok özür dilerim. Harika bir geçiş yaptılar orada. Pau'dan Danny'e mükemmel bir geçiş oldu. Öncelikle onu bir daha dinleyelim. Olur mu? Mükemmel. Çok özür dilerim ya. Hazmetmeye çalışıyorum. Mükemmel bir geçiş yaptılar. Önceki videoda onu yakalayamadım. Wow. Çok özür dilerim. Wow, bu geçişi beklemiyordum. Yani iki şarkı bir şekilde durup sonra devam edecek diye düşündüm ama muazzam bir geçiş yaptılar yine. Yani vokal geçişine ben daha onu hazmedememiştim. Pau'dan Danny'e geçtiğindeki vokal geçişini hazmedememiştim. Şimdi bir de şarkıdan şarkıya geçiş harikaydı bu arada. Tekrar dinleyelim. Hatta ben hazmedene kadar birkaç sefer de dinleyeceğiz büyük ihtimalle. Çok özür diliyorum. Çok sık yaptığım bir şey değil bu. Ama burayı bir kere daha dinleyeceğim ben, olur mu? Çok harika bir geçiş çünkü. Şuradan da bir ekran görüntüsü almak istiyorum. Kusura bakmayın bunun için. Devam edelim. Ses kalitesi çok iyi bu arada. Bu çekimin.
Mükemmel bir söz. The truth seems deeper, slipping through my fingers. Tell me why it's ripping up my skin. Can't take it back now. Tell me. Üç kardeş. Üçü de mükemmel yapıyorlar. Yüz hatlarını çok güzel kullanıyorlar. Mimiklerini çok güzel kullanıyorlar. Bu arada aklıma bir şey daha geldi. Ali'nin şimdi back vokal yaptığı kısımları gördüm. Sesinin bazen baskın olduğu kısımlarda da denk geldim. Dinlemiş olduğum bu 4 şarkıda. Yoğun olarak onun olduğu bir şarkı var mıdır? Bana yorumlarda yazar mısınız? Onu da dinlemek istiyorum. Ali'nin daha baskın olduğu ya da ana vokal olduğu varsa bir şarkı onu da yazarsanız videolara sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden. Bak hepsinin mimikleri evet, burada wow. Evet, ne yapıyoruz? 7 dakika 5 saniye. Şimdi ben bunu tekrar başa alacağım, dinleyeceğim. Buradan itibaren 7 dakika 5 saniye geçersiniz, olur mu? Dinlemek istemiyorsanız. Bir kere daha dinleyeceğim. Bütün detayları görmek istiyorum. Harika yapmışlar. Yani o iki geçiş, sesten vokallerin geçişi ve şarkıların geçişi muazzam olmuş. Ayrıca bu Pepsi Center'daki ses kalitesi de çok iyi. Görüntü kalitesi de keza öyle. Çok beğendim. Bir daha dinleyeceğim o yüzden. Dediğim gibi bu kısmı dinlemek istemeyen arkadaşlar 7 dakika 5 saniye geçsin videoyu, olur mu arkadaşlar? Özür diliyorum bunun için. Bakın. Paul'un şarkıyı söylerken girdiği mimiklere bakın. Muazzam. Bu arada bir önceki videoda da dikkat çekmişti bir arkadaş. Sonrasında ben de dikkat ettim. Evet. Paul mükemmel bir şekilde bagetleri çok yukarı kaldırarak çok sert vuruşlar yapıyor. Harika yapıyor bunu da bu arada. Çok net bir şekilde hissettiriyor yani. Hatta şöyle yapalım bir dakika. Fazla gitmedik. En baştan başlayalım. Çünkü bu bas yürüyüşüne de ayrıca hasta oluyorum. Çok iyi ya.
İşte bir de burası. Mükemmel yaptılar. Pau ve ona vokal atan Deni'nin oradaki harika birlikteliği. Hide or seek, right or wrong, my secret truth found in death goes hand in hand with remorse. It said something that is worth losing, worth pursuing. Dust to dust, of all to rust, can we just start again? Dust to dust, of all to rust, can we just start again? Hey, where are you going? Don't try Gülmeye bakın. you here. Aren't you sick of running? It's better to stay here. La salvación es algo que se gana. Suelta tu mano del rencor y despierta una nueva luz adentro de ti. Aunque tus hermanos intenten sumirte en la oscuridad. Dust to dust, our bones are rust, and we just start again. Harika bir etkileşim. Ciudad de México! Dust to dust, our bones are rust, and we just start again. Dust to dust, our bones are rust, and we just start again. Hey, where are you going? Dikkat edin lütfen. Geliyoruz vokal geçişine. Wow. Wow. The rust that's in my veins, I can't control it. Tell me why. This voice that's in my head is getting stronger. Tell me how. The aching in my bones is taking over. Tell me why. My blood is spilling red. I'm freaking out. Feeling for nothing at all. And I found out your knives got better. Drug on all my scarlet letters. Don't know what I'm feeling anymore. Wow. Needles piercing through my brain. Slowly inflicting the pain. My fucking nose is blood, keeping the thought. The truth seems deeper, slipping through my fingers. Tell me why it's ripping up my skin. Can't take it back now. Tell me how am I supposed to understand? Söylemeye çalıştığım şey buydu bakın. O yorumlarda belirten arkadaşa teşekkür ediyorum bu arada. Dikkat çekmemi sağladı. Yani birçok şeye odaklanıyorum. Sahnesine, sesine, müziğine vesairesine. Onu gözden kaçırmıştım. Pau'nun
bateriyi dövme çok sinirlenmiş çünkü ona. Dövme şekline bakın, vuruşlarına bakın. Muazzam. The truth seems deeper, slipping through my fingers. Tell me why. Bakın. It's ripping up my skin, can't take it back now. Tell me how. Am I supposed to understand? Oh, help me, tell me why. Gördünüz mü? I hate to live like this, can't save me now. Feel it or nothing at all. I found out all night. Harika bir düşüş. Took out all my stuff and let it go. Know what I'm feeling anymore. Needles piercing through my brain, slowly increasing the pain. My pocket knows it's blood, keeping it alive. Bağlı. Muazzam iki şarkı dinledik. Zaten dinlemiştik ama ikisinin arka arkaya olduğu bu versiyonda dinlemeyi siz de çok istediniz. Ben de çok istiyordum. Harika bir şarkıydı. Harika bir birliktelikti. Artık bu gruptan çok özür diliyorum, şunu çıkartayım. Zaten altını beklemiyoruz arkadaşlar. Dust to Dust, Pau'nun o boşlukları ustaca kullanan dramatik gerilim yaratan kontrollü davul partisyonlarıyla açıldı. Senkoplar bulunsa da şarkının temel hissi, atmosfer ve dinamik kontrol üzerine kuruluydu. Hem vokali üstlenip hem de yüksek tempolu, groove odaklı ritmi filtresiz, firesiz bir şekilde dediğim gibi sürdürmek için şarkının omurgasını oluşturdu açıkçası. Davul tonları harikaydı. Canlı performanslarda oldukça çiğ ve vurucuydu. Bunda da diğerinde de çok net bir şekilde hissettirdi kendini. Paul burada sürekli hız göstermiyor arkadaşlar. Dinamikleri çok iyi kullanıyor. Bunu görmüş olduk. Ve Dual Knives'a geçtiğimizde bu geçişle birlikte tempo ve agresiflik zirveye tırmandı. Paul özellikle nakarat arkasındaki ataklarda ve köprü bölümünde yüksek tempolu hi-hat ve ride kombinasyonlarıyla harika ataklar çeşitliliğiyle tempoyu dikte etti diyebiliriz. Davul ve vokal senkronizasyonu diye bir konumuz var. Harikaydı. Pau'nun dediğim gibi Dust Dust'da lead vokal yaparken yakaladığı o ritmik kararlılık fiziksel olarak da çok üst seviye bir efor gerektiren teknik bir başarıydı arkadaşlar. Dust to Dust'ta Danny parçanın o kasvetli havasını desteklemek için daha boğuk ve alt frekansları yoğun, orta frekansları öne çıkaran sıcak, agresif fakat agresif bir hard rock distortion tonu kullandı. Birçok riff'te gitar ve basın birbirini destekleyen paralel yürüyüş sergilese de Ale yer yer karşı melodilerle armonik derinlik oluşturdu arkadaşlar. Mükemmel yaptılar bu arada. Ve Dual Knives'da o Cut Better geçişle birlikte, yani şarkıya geçişle birlikte gitar tonu daha yırtıcı bir hal aldı ve parçanın e, alameti farikası olan o yüksek distortion'lı, çiğ ve agresif riffleri öne çıktı. Köprüye giden bölümlerde hızlı pena vuruşları ve alternate picking ve akor geçişlerindeki keskinlik şarkının sadık bir bıçak keskinliği hissi yarattı diyebiliriz. Üçlü düzenin gizli kahramanı diyorum ben ona. Sahnede tek gitar olduğu için Danny solo attığı veya üst perdelere çıktığında oluşabilecek frekans boşluğunu Ale harika bir şekilde kapattı diyebilirim. Ale'nin karakteristik bastonu özellikle Dust to Dust introsunda ve kuple aralarındaki o dolgunluğu sağladı diyebilirim. Dual Knives'da ise gitardan rol çalmayan ama onun agresifliğini ikiye katlayan, drive'lı, tıkırdayan,
alt frekans yürüyüşleriyle dediğim gibi tüm sound'u birbirine bağladı. Birçok riff'te gitar ve bas bir yürüyüşleri birbirini destekleyen paralel yürüyüşler sergilese de Ali'nin yer yer karşı melodilerle armonik derinlik oluşturduğuna şahit olduk. Ve kusursuz bir geçiş. Hem vokalde birkaç sefer dinledim. Dikkat ettiyseniz hem vokalde yaptılar hem de iki şarkının arasında mükemmel bir derinlik geçiş oldu. E, Dust'ın o sonundaki atmosferik kapanış, Danny'nin gitarlarından yükselen sustain ve feedback ve Pau'nun güçlü davul girişleriyle neredeyse kesintisiz bir biçimde Little Knives'a ana riffine bağlandı diyebilirim. Seyirciyi bir an bile nefessiz bırakmayan bu akış grubun sahnedeki o yüksek matematiğinin ne kadar güçlü olduğunun en büyük kanıtlarından biriydi diyebilirim. En büyük kanıtıydı açıkçası. Ve vokal karışımı yine mükemmeldi. Duygu değişimi oldu. Dust'ta Pau'nun kasveti vardı dikkat ettiyseniz. Şarkıyı o söyledi. Daha karanlık, daha tiyatral ve albümün hikayesindeki o delilik ve ölüm temasına uygun olarak çaresiz ama güçlü bir tonda söyledi. Dual Knives'ta ise Danny'nin isyanı vardı açıkçası. Geçişle birlikte mikrofonu Danny devraldı ve Danny'nin vokali yırtıcı, yüksek enerjili ve Cut Better kısmında kullandığı Raspy Distortion tam bir katarsis rahatlaması yaşattı dinleyicide. İki kardeşin arka arkaya lead vokal üstlenmesi sahnedeki dinamizmi sürekli diri tuttu açıkçası. Ve Dual Knives sonuna doğru da hafifçe kırıldı. Temponun hafifçe kırıldığı. Aslında kırıldığı demek doğru olmaz. Köprü bölümündeki dinamik yoğunluğun bilinçli olarak azaltıldığı demek daha doğru olur. Bu sayede de nakaratı daha patlayıcı etkisi çok daha güçlü hissedildi. Ve Danny'nin vokali dediğim gibi bir fısıltıdan yırtıcı bir haykırışa doğru taşıdığı köprü bölümü parçanın zirve noktasıydı bence. Canlı kayıtlardaki seyircinin de eşlik ettiği bu an enstrümanların crescendo yapmasıyla son nakaratta patladı. Ve dediğim gibi bu 3 kişilik dev kadro performansın büyük bir bölümünü canlı olarak yalnızca gitar, bas ve davul üzerine kuruldu. Fakat o 3 kişi bu yapıya rağmen sahnede son derece dolu ve agresif bir ses duvarı oluşturulmasının en etkileyici teknik özelliklerinden biriydi bence gösterinin. Bu üç kardeş yine dediğim gibi mükemmel bir performans sergilemişler. Gerçekten de siz söylediğinizde bir boş çerçeve çizmiştim. Ve içini nasıl dolduracağımı merak ediyordum. Dinledim ve şu an her şey düşündüğüm gibi çerçeveyi muhteşem bir şekilde doldurduk. Her şey yerli yerinde. Tam düşündüğüm gibi daha doğrusu. Ve sizin de söylediğiniz gibi gerçekten bu performansları çok iyi. Diğerleri de öyleydi. Ama burada ikisinin birbirine geçişi vesaire farklı bir hava katmış. Bu arada dediğim gibi Hermano kısmını duymak isterdim. Aslında vardı, belki de çok düşüktü. Seyircinin sesi bastırdı. Tam emin değilim. O kısmı ben şimdi editte videoyu hazırlarken kendim ekleyeceğim oraya. En azından bölmemiş oluruz. Daha önce çünkü dinlerken çok sevmiştim orayı. Belki introya da ekleyeceğim, bilmiyorum. Ve bu şekilde videoyu hazırlayacağım. İzleyen herkese teşekkür ederim. Keyifli bir videoydu. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim, olur mu? Hoşçakalın. Enjoying the content? Support the channel to keep it going.